O zaman Noel Baba'nın memleketine hoş geldiniz. Ne zamandan beri unutkansın demiş. Bak ne oldu şimdi? He? Aslında Noel Baba dediğimiz kişi, şu an Noel Baba olarak özellikle adlandırılan ve bilinen, dünyaca ünlü o karakter, gerçek bir kişiye dayanıyor. Aziz Nikolas. Hayatını yoksullara, çocuklara, kimsesiz çocuklara ve dul kadınlara özellikle yardım ederek geçirmiş bir insandı kendisi. Noel Baba haline nasıl geldi? İşte o geyikler, kızaklar, ondan sonra bütün reklamlarda ya da işte ürünlerde gördüğümüz haline. Amerikalılaştırma olarak düşünebilirsiniz bunu. Bunda işte birçok kültürel şeyin payı var ama özellikle Coca-Cola'nın reklamlarında kullanmasıyla kırmızı beyaz renkler ve benzeri bazı kültürel elementler işin içine girince Noel Baba diye bir karakter ortaya çıktı ama aslının Aziz Nikolas'a dayandığını bilmeniz iyi olur diye düşündüm ve Antalyalı olduğunu. Ve bizim toplumumuzda özellikle Noel ve yılbaşı, yani yeni yıla girişin kutlandığı bayram arasında bir fark oldu. Biz Noel'i, aslında şu an bu etkinlik bugün daha uygun olduğu için bugün yapıyoruz ama Hristiyanlar, dünyanın her yerinde Hristiyanlar Noel'i 25 Aralık'ta kutlar. 25 Aralık günü. Ama 31 Aralık bildiğiniz üzere 31 Aralık 1 Ocağı bağlayan gece yeni bir yıla giriş kutlanır. Ve bunlar birbirlerinden tamamen farklı şeyler. Yani biz Hristiyanlar Noel kutluyoruz dediğimizde yeni bir yıla girişi kutlamıyoruz. Biz Hristiyanlar Noel'de İsa Mesih'in doğumunu kutluyoruz. Ama 31 Aralık'ı 1 Ocağı bağlayan gecede dünyanın her yerinden insanlar ve aslında hiçbir dini bağlantısı olmaksızın yılbaşıyı, yeni bir yıla girişi kutluyor. O yüzden bu ayrımı da özellikle bizim toplumda çokça bilinen bir yanlış, yapmakta fayda var. Ama özellikle 25 Aralık tarihi hakkında da bilenleriniz belki bunu da duymuştur. Neden 25 Aralık seçildi? Yani İsa Mesih'in doğum tarihini gerçekten bilebilir miyiz? Bununla alakalı bir iddia, bunun pagan bayramlardan geldiğidir. Ama aslında bu da gerçeği yansıtmıyor. 25 Aralık tarihi evet, yani bizim kesin olarak bildiğimiz bir tarih değil. Ama özellikle erken dönem, yani ilk Hristiyanlar arasında İsa Mesih'in çarmıha gerildiği günün onun annesinin rahmine düştüğü gün olduğu inancı vardı. Ve bundan dolayı ondan da 9 ay ileriye doğru sayınca işte takribi olarak 25 Aralık tarihine tekabül ettiği için 25 Aralık'ı İsa Mesih'in doğumu olarak kabul edip o tarihte kutlamak istediler. O yüzden pagan bir bayram olduğu gibi bir iddiada kesinlikle doğru değil. Noel bayramının, doğuş bayramının Hristiyanlar için İsa Mesih'in doğumunu takribi bir hesapla ulaştığımız ve aslında orada çok yine önemli bir nokta olarak tarihin değil de o bayramın asıl anlamı ve önemini bilerek kutladığımız, mesela bugün sizlerle birlikte Noel'i kutluyoruz, İsa Mesih'in doğumunu kutluyoruz. Bugün 25 Aralık değil. Ama bugün de İsa Mesih'in dünyaya gelişini bizim için anlam ve önemini tecrübe edebileceğimiz bir gün bizler için. O yüzden bu zaman aslında özellikle genel olarak Aralık ayı bizler için bunu hatırlama noktasında çok önemli. Ve ayrıca bir başka bilgi de şunu vermek isterim sizlere. Ortodoks kilisesinde Noel 7 Ocak'ta kutlanıyor. Mesela o kardeşlerimiz de Hristiyan, ancak o kardeşlerimiz 7 Ocak'ta kutluyorlar. Bunun nedeni sadece teknik bir durum. O kardeşler Julian takvimini kullanıyorlar. Aslında şu an dünyanın genelinde bizler Gregorian takvim, yani miladi takvim, hepimiz duymuşuzdur. Miladi takvimi kullandığımız için 25 Aralık'a denk gelen bir gün. Ama onlar 7 Ocak'ta kutluyorlar çünkü Julian takvimine göre arada bir fark var. Belki bazılarınız şu hicri takvim ve miladi takvim arasında bazen fark olduğu için o tarz farklı bayramlar ya da tarihler olduğunu duymuşsunuzdur. Onun gibi bir durum olarak düşünebilirsiniz. Ve aslında burada yine ilginç bir nokta, belki düşünüyor olabilirsiniz şu an ben bunu söylediğimde. Yıllara baktığımızda mesela İsa'dan sonra İsa'dan önce olarak adlandırılıyor yıllar. O zaman yani 1 Ocak olması daha mantıklı değil mi? Nasıl 25 Aralık'a tekabül ediyor? Orada da ufak bir tarih hesaplama hatasından dolayı bu Gregorian miladi takvimi belirlerlerken aslında işte Hristiyanların İsa Mesih'in doğumunu denk getirdiklerini düşündüğü o takvimi oluşturanlar yılı o tarihte başlatmayı tercih ettiği için arada öyle bir fark olmuş. Ama yine ne demiştik? Tarih değil de o bayramın anlamı ve önemi bizler için. Ve bu bayramın önemi ve bu bayramı aslında bu tarz tarihsel durumlar söz konusu olsa da kutlamakta da kesinlikle bir sakınca yok.
Ve bu bayramın biz Hristiyanlar için önemi, bazılarınıza bunu söylediğimde ilk başta çok garip gelecek bir cümle olacak ama Tanrı'nın insan olarak dünyaya gelişini kutlarız biz Hristiyanlar Noel'de. Biz Tanrı'nın insan olarak, insan bedeninde bir bebek olarak İsa'nın doğup, büyüyüp, yaşayıp ve sonrasında çarmıha gerilip bizler için öldüğüne inanırız. Ve Tanrı'nın bu dünyaya gelişi, anlıyorum bu kavramı ya da bunu daha önce duymamış olanlarınız için belki biraz garip olabilir ama düşünün, Tanrı'nın bu dünyaya gelişi gibi bir durum söz konusu ise bu ne kadar aslında önemli ve büyük bir mesele olurdu değil mi? O yüzden biz Hristiyanlar için Noel zamanı ve Tanrı'nın bu dünyaya gelişini anımsayıp kutladığımız, çünkü Tanrı bizimle, bizim aramıza geliyor. Yani hani özellikle şu an hepiniz üniversite öğrencisiniz, üniversitelerde, lise çağında başlıyor hatta. Deizm, yani Tanrı'nın sanki bizimle arasında bir mesafe var. Bu dünyayı yarattı ve onunla ilgilenmedi. Bizi kendi halimize bıraktı ve bizler de işte bu dünyada kendi yolumuzu bir şekilde bulmaya çalışıyoruz. Düşüncesi ya da anlayışı bir yana, bir de bizlerle birlikte olmaya, bizlerin yanına, bizler gibi bir bedende gelmeyi seçen bir Tanrı. Biz Hristiyanlar için bu çok önemli. Peki Tanrı bunu neden yapıyor? Bu arada Tanrı'nın bu dünyaya insan olarak gelişi enkarnasyon. Yani bizler Noel'de enkarnasyonu kutluyoruz. Reenkarnasyon değil. Arada büyük bir fark var. Reenkarnasyon biliyorsunuzdur. İşte insanların öldükten sonra tekrar başka bir kişi olarak bu dünyaya geri gelmesi ve sonra tekrar başka bir dünyaya, işte başka bir kişi olarak dünyaya gelmesi. Ama enkarnasyon Tanrı'nın beden alması. Çok sade bir tabirle. Ve sosyal medyada görmüşsünüzdür eminim. Bazen bir videoda mesela birisi bir takla atacak, ters takla atacak. O takla attığı kısma gelene kadar ya da o takla attığı kısım asıl önemli olan ama o takla attığı kısımdan önce 35, 40, 45 saniye o sürecin en başından gösterdiklerinde bazen belki siz yazmışsınızdır ya da bazen bazı başkalarının yazdığını görmüşsünüzdür. Adem ile Havva'dan başlasaydın kardeşim diye. Ve burada aslında onu yapacağım. Korkmayın ama. Oradan başlayıp bütün hikayeyi vereceğim ama biz Hristiyanlar için Noel'in anlamı ve öneminden bahsederken ta Adem ile Havva'dan başlamamız gerekiyor. Tanrı neden bu dünyaya gelmek istedi ve neden bu dünyaya geldi? Adem ile Havva'dan bahçesinde hepimizin bildiği hikaye. Cennette ve biz Hristiyanlara göre cennet, Tanrı Adem ile Havva'yı yarattığında insanları imtihan etmek için yarattığı bir yer değildi. Yani ben insan yaratayım ve onların önüne iyi ve kötüyü koyayım. İyi seçeni cennete göndereyim, kötüyü seçeni cehenneme göndereyim gibi bir yer değildi. Biz Hristiyanlar her zaman şunu deriz. Tanrı bizi sevdiği için bizi yarattı. Bir dakika ya. Şu an yaşamlarımızdaki sıkıntıları düşündüğümüz zaman nasıl ya? Yani bu yaşama gelmemi istemesi Tanrı'nın nasıl sevgileri olabilir diye düşünüyor olabilirsiniz ama Tanrı ilk işte Adem ile Havva'yı Adem bahçesinde yarattığında Tanrı insanı kötülük için, cehenneme göndermek için o hatayı yapsınlar ve ondan ayrı düşsünler diye yaratmadı. Tanrı insanı onunla bir ilişki içinde olsunlar diye yarattı. Onlarla birlikte bir ilişki sürdürebilmek için yarattı. Onlarla birlikte insanın Tanrı'yla yaşayabilmesi için, sonsuz bir yaşama sahip olsun diye yarattı. Ama Adem ile Havva'nın ne yaptığını hepimiz biliyoruz. Tanrı'nın yasakladığı, Tanrı'nın yapma dediği bir şeyi yaptıkları için Tanrı'dan maalesef ki ayrı düştüler. Çünkü Tanrı öylesine kutsal ki, Tanrı günahla hiçbir şekilde yakından uzaktan bağlantısı olamayacak bir varlık ki, bizler günah işleyip Tanrı'da olmayan, Tanrı'nın doğasında kesinlikle yer almayan bir şey bize geldiğinde Tanrı karşısında artık duramaz. Tanrı ile birlikte bir ilişki içinde olamaz. Tanrı ile aynı yerde bulunamaz hale geldik maalesef ki. Ve bu yüzden bizlerin bu günahı içerisinde ve burada yani günahkar olmak kavramı belki tam böyle ilk başta oturtamayacağımız bir kavram olabilir ama bunun ne demek olduğundan da kısaca bahsetmek istiyorum. Hepimizin yaşamlarında inançlı ya da inançsız olanlarınızda bir eylemi yaptıktan sonra pişmanlık duyduğunuz zamanlar olmuştur. Keşke bunu yapmasaydım, keşke şöyle olmasaydı. İşte insanı Tanrı'dan ayıran günah da bizleri sürekli bu pişmanlığın içinde bir döngüye sokuyor. Ve adeta bir çukurun içine düşmüşüz gibi. Ve elimizi o çukurdan çıkabilmek için uzatıyoruz ama kendi başımıza, kendi çabalarımızla sürekli içine düştüğümüz o çukurdan, çünkü sürekli günah işlemeye devam ediyoruz, kesinlikle çıkamıyoruz. Ne yaparsak yapalım. Başka bir kişi de bizi çıkartamıyor çünkü o da benim gibi günahlı.
Tam beni kurtarmaya gelse bile, gelmiyor, gelemiyor, hop, o da çukurun içine düşüyor. O da aynı çukurda, o da günahlı, günahkar bir şekilde yaşamına devam ediyor. Biz Hristiyanlar için insanların hepsi günah işledi. Buna peygamberler de dahil. Tevrat ve Zebur kısmında gördüğümüz Davut peygamber, İbrahim peygamber, Musa peygamber hepsinin günah işlediğini, çünkü onların günahlarını da okuyoruz, görüyoruz. Bu yüzden insan kurtaramazdı. Çünkü insanların hepsi günahlı ve günahkardı. Ve bu yüzden Tanrı'nın günahın zerresinin onda olmadığı kişinin bu dünyaya gelip bizi kurtarabilme gücü ve yetkisi vardı. Ve bu yüzden Tanrı bu dünyaya geldi. Ve bizler işte Noel zamanında bunu hatırlıyoruz. Ben düşmüşken, ben bir çukurdayken, içinden çıkamayacağım bir çukurdayken, ne yapacağımı bilemez bir haldeyken, yüreğimi başka arzularla, başka şeylerle tatmin etmeye çalışırken, dünyevi şeylerden bahsediyorum. Tanrı beni o tatminsizliğin içerisinde ya da kendisinden uzak, adeta bana inanılmaz acı, inanılmaz sıkıntı, inanılmaz zulüm gibi olan bu yaşamın ortasında bırakmadı. Tanrı geldi, elini uzattı, beni o çukurdan kurtardı ve benimle el ele yürümek istediğini bana açıkladı. Ve onunla bir ilişki içinde olmak, Tanrı'nın geldiğinde, bizi kurtarmak istediğinde ona evet diyebilmek ve bunu işte anımsamak bizim için çok önemli. O yüzden Noel'i, İsa Mesih'in doğumunu, İsa Mesih'in enkarnasyonunu, Tanrı'nın beden alışını kutluyoruz 25 Aralık'ta. Ve Tanrı'nın bu yapmaya başladığı şey bir milat, işte miladi takvim diyoruz ya, bu yapmaya başladığı şey, bu milat başladı. İsa geldiğinde, İsa bu dünyaya geldiğinde Tanrı'nın bu günahla ilgilenişi, bizi bu günahımızla baş başa yalnız bırakmayışı ve bizi kendisiyle o en başında kendisinin de istediği, planladığı, o amacı uyarınca bizi yarattığı, kendisiyle bir ilişki içinde olma, sonsuza dek bir ilişki içinde olma mesajı, olma planı, kurtuluş planı, egemenliği başladı İsa Mesih'in doğumuyla ve devam ediyor. Ve işte bu yüzden biz başladığı zaman olan Noel'i, onun doğumunu anımsıyoruz ve sonrasında mesela Paskalya'da da onun ölümü ve ölümden dirilişini anımsıyoruz ki o da kurtuluş planının bir parçası ve tamamlayıcı bir noktasıydı. Teşekkürler dinlediğiniz için. Umuyorum çok sıkmamışımdır sizi, özellikle daha böyle size hitap edebilecek. Çünkü yani ben bazen kendime şakayla yaşlı diyorum ama ben de genç olduğumu düşünerek daha böyle hepimizin anlayabileceği türden konuşmaya çalıştım. Umuyorum sıkıcı olmamıştır. Geldiğiniz için çok teşekkürler ve bizimle bu zamanı paylaşmaya gönüllü olduğunuz için ve gerçekten bu saygıyı ve sevgiyi bizlere karşı gösterdiğiniz için, ilgilendiğiniz için çok teşekkürler. Amin.